Evet, yeni yılda ilk canlı yayınımız. Yeni yılınız kutlu olsun. Selamlar herkese. Merhabalar, akşamlar hepinize. Tekrardan herkesin yeni yılını kutluyoruz gerçekten. Ben dün bir ufak da olsa bir intro yaptım. Bir YouTube'da öyle bir pazartesi gününe en azından es geçmeyelim diye ufak bir analiz yaptım arkadaşlar için. Ama nedir adı? Yani klasik yayınımızı yapmamız gerekiyordu bugün. Türkiye'de saat 9 değil mi? 9'u 5 geçiyor şu anda. Bir 5 dakika gecikmeli başladık. Ufak tefek ince ayarlar falan filan. Bugün birazcık sakalımı uzun bıraktım Evren. Belki sakalım uzun hani var sakalım var diye belki dinlerler diye söylediklerimizi. O yüzden sakalları da birazcık uzun bıraktım. Şaka bir yana burası abi Christmas'tan beri İspanya şeyde. Hep Çok soğuk. tatil yani Christmas'ta tatil, tatil. Christmas'ta tatil, işte yeni yılda tatil. Ben galiba 22 Ocak ya da 23 Ocak'ta tüp siparişi verdim. Burada şofben benim yani duş almak için kullandığımız o ısıtıcı şofben. O tüple çalışıyor. 22 Ocak'ta verdim. Bugün ayın 6'sı 6 Ocak oldu. Halen daha gelmedi çünkü dün de King's Day'di. Bugün bütün İspanya izinli. Anladın mı? Yani hiçbir şey ne kargo geliyor ne bir siparişim geliyor falan. Özetle işin uzun lafın kısası yapamadım. Tıraş olamadım açıkçası. O yüzden Olsun. kusura bakmayın karşınıza bu şekilde çıktığım için. Güzel. En azından sözümüzü dinlerler diye düşünüyorum. Doğru diyorsun. Evet abi. Nereden başlayalım? Valla öncelikle dediğin gibi yeni yıla girdik. Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için. Benim çok fazla keyfim yok bugün. Çünkü 12 yıllık bir arkadaşım, dostum. Kedimi kaybettim dün gün. Yani dün öğlen. Ama olabildiğince, elimden geldiğince sizlere söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdiğimiz piyasa analizini sunmaya çalışacağız. İstersen ben bir piyasada neler oluyor, aynı zamanda para piyasalarının odaklı olmasının bu hafta karşımıza çıkan ilginç haberlerin, gelişmelerin nasıl etkileyeceğini vesaire konuşalım. Ama ondan öncesinde sen istersen bir geçtiğimiz hafta yaptığımız yayının bir özetini kısaca geçelim ki notu almayanlar şimdi not alabilsinler ki devam edelim. Okay. 2025'i nasıl kapattık? Aslına bakarsanız birazcık daha bununla konuşalım ve 2026 beklentilerimizden bahsedelim. Mesela 2000 kapanış değerlendirmesinde demişiz. Ocak ayının ilk çeyreğinde piyasanın yukarı devam etmesi beklentisinde olduğumuzu söylemişiz. Ethereum BTC paritesinde pozitifle az kalındı değerlendirmesi yapmışız. Altcoin sezonuna yaklaşabileceğinin sinyallerinden bahsetmişiz. Olabilme ihtimalinden bahsetmişiz. Yani olacaksa bu zamandan itibaren olacağını söylemişiz. Daha öncekilerin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını zaten söylemiştik. Sabırlı olanların masada kalabileceği, acele edenlerin zorlanacağı uyarısında bulunmuşuz. Gerçek talebin vitrin talebini karşıladığı dönemde bulunulmasını, 2026 yılının güzel geçmesi ve iyi dilekleriyle yayını bitirmişiz. Birazcık daha böyle nelerden bahsetmişiz? Hemen hızlıca şöyle bir bakıyorum. Çalışmalarımızdan bahsettik. Yani uzun Evet. zaman için aldığımız beklentilerimizin yukarı yönlü artık belli bir hareket yapılacaksa yapılacak olması gereken zamanda olduğumuz için Kasım'ın sonlarına doğru aldığımız pozisyonlarımızdan bahsettik. Onların açık olduğu aynı zamanda yön olarak 125 binlerden 80 binlere kadar düşen bir perspektifte olduğumuzdan bahsettik. Bunlar önemli arkadaşlar. Kolay değil. Bulunduğumuz yer, geçtiğimiz zaman gelen karşılıklı dünya piyasalarında aynı zamanda diplomatik tarafta da diplomasi tarafında da birazcık da karışıklıklar var. Hepsini yavaş yavaş masaya koyup açıklamaya çalışacağız. Aslında birazcık da şöyle ben devam edeyim. Hani şundan özetle yani buna bakmaktansa geçen haftada şundan bahsedelim. Bizim 2025 yılımız nasıl geçti? Biz 2024 yılının Eylül ayında pozisyon ve piyasanın kripto tarafında ve
S&P tarafında yükseleceğini biliyorduk. Altının yükseleceğini söylemiştik ve o zamandan beri 2025'e bu şekilde girmiştik. Yani benim hani tekrar ediyorum burada yine tarihlerim vardı. Önceden aldığım tarihlerim vardı. O tarihlerle beraber burada yükselişi aldık. Sonrasında bize 7 Nisan'ı söylemişti. Gene Cloud Vanguard indikatörümüz 7 Nisan'da gene aynı şekilde longlarımızı aldık. O zaman gene balinalar almıştı. Ethereum'ları 1700'lerin altında almıştık. S&P'ye gene oradaki 7 Nisan dibinden itibaren piyasaya girmiştik ve tekrardan mallanmıştık. Onun haricinde bir de hani Ethereum aldık. Spot olarak Ethereum aldık. Ekstradan bunu şeyimize ekledik. Portföyümüze ekledik. Sonrasında hatta 125 binlere kadar işte fiyat çıktı. Hatta 120 binlerde Bitcoin'in satıldığından bahsettik. Piyasanın geri çekileceğinden bahsettik. Ondan sonrasında Phantom Lights'larımız yandı. Yani bütün seneyi özetliyorum size. Phantom Lights'larımız yandı. Altın analizinde yanıldık. Yani ben yanıldım. Şöyle hani tarih olarak yanıldım. Daha bu kadar yukarı gitmesini beklemiyordum. Tarihsel olarak yanıldım. Yoksa zaten o bölgenin üzerinde bir üst hamlesi daha vardı. Orayı da zaten tamamladı bu arada zaten yıl sonu gelmeden. Bu arada gümüşlerimiz vardı. 17 ile 20 dolar arasında topladığımız onlar vardı. Onlar şu anda halen daha zaten elimizde. Orada herhangi bir değişiklik yok. Sonrasında dediğim gibi 120 bin bölgelerinde balinaların sattığından bahsettik. 125 bin bölgesinde Phantom Lights diye gene özel indikatörümüz bize sinyal verdi. Sonrasında biz oradan piyasayı shortladık ve elimizdeki malların birçoğunu sattık. O günlerden 80 binlere kadar geldik. Sonrasında Kasım ayında doğru değil mi? Kasım'ın ilk haftasında gene Phantom Lights'larımız yandı. Yandığı yer 80.581 bin bölgesiydi. Orada biz tekrardan pozisyonu longladık ve zaten buralarda balinalar alıyor diye de şeylerimiz geldi, bilgilendirmeler geldi. Bu bölgeleri topladık ve şu anda son bölgemiz gelmedi fakat en azından bir 94.000'e kadar bir şeyimiz çıktı. Fiyat yukarı doğru çıktı. Şu anda hatta bir önceki 94.000'e nazaran şu anki 94.000'leri test etmesi çok daha pozitif. En azından hani ben bu süreçte en azından bu 94.000'i kırmasını bekliyorum. Zaten analizini yapacağız. O ayrı konu ama hani neler yaptığımızı böyle bir genel perspektifte anlatalım dedik. Tabii ki bunlar şartlarımıza göre ve bizim elimizdeki özel verilere göre olan şu anda geçtiğimiz şeyler. Bu arada tabii ki de işte arka tarafta diğer baktığımız şeyler vardı. Sizlerle zaten her hafta yayınlarda birçok şeyi anlattık. Gibi aslında bakarız yani 2025 herkesin Mayıs'ta düşecek dediği yerde yükseleceğini biliyorduk ve biz o zaman maldaydık. Herkesin Aptambur dediği yerde hayır arkadaşlar buradan piyasa düşecek dediğimizde gene buradaydık. Bunları yakaladık. Şimdi de herkes tabii şu an için, bugün için daha değişen hiçbir durum yok. Bu arada 17 Ekim miydi Kasım mıydı verdiğimiz Ethereum için tarih? Kasım. 17 Kasım haftasıydı değil mi? Tabii 17 Evet, Kasım haftası doğru. öyle. 17 Kasım haftasında Ethereum'un dip bölge olacağını oradan en azından fiyatın yükselebileceğini söyledik. Bu bölgeleri topladık. Daha dip gelir mi? Daha da aşağılar gelir mi? Tabii ki de cepte. Kötü senaryo her zaman cepte. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama en azından biz 2025 yılının son Kasım ayında da gereken hamlelerimizi yaptık. 2026'nın bu güzel başlangıcına biz hazırlıklıydık. Gayet mutluyuz. Gayet Değil mi? keyfimiz yerinde. Analizlerimiz şu anda kusursuz bir şekilde gidiyor. Şükür Orada olsun. şöyle bir Ee, şey vardı. hı hı. Yanlış hatırlamayalım. 17 Kasım'da Ethereum'un manipülasyon haftasına girdiğimden bahsedelim. Evet. Ekran başınızda Evet. olacak. Ondan Hı hı. sonrasında zaten orada düşüş yaşadığımız yerde Kasım'ın son haftasına girerken yani Hı 21, hı. 22'sine yaptığımız yayında esasen Hı daha hı. buranın artık dip olabilme İşte imkanı. 17 Kasım haftası ya işte o da herhalde ona denk geliyor diye tahmin ediyorum. Şimdi tarihleri hatırlamıyorum. Önümde açık değil. Yalan da bir şey söylemek istemem ama zaten birçok bizi takip eden birçoğu hepsi biliyor. Yani teknik tarafa girmek istemiyorum ama en azından şunu söyleyebilirim. Maşallah 2025'imiz bana Güzel geçti. sorarsan kusursuz ve mükemmel geçti. Altın haricinde altının tarihi ve tepesinin gelme ihtimalinin haricinde söylediğimiz her şey gerçekleşti. Ee, Doğru. Yani açıkçası 2025 mükemmel geçti. 2026'da da artık bakalım önümüze neler olacak, Aynı, neler aynı bitecek fikir devam eder. diye söyleyeyim. Şimdi
Evren, sana bir şey soracağım. Tabii ki. Fed indirimi başladı. Hı hı. Likiti de açık. Likitler açıldı. Doğru. ETF süreci derinleşiyor. Fakat piyasa en azından dışarıdan bakıldığında yönünü daha belli etmiş değil. Hı hı. Amerika ATH üzerine ATH'ler yapıyor. Trump zaten bakın bugün yeni ATH yaptırdım Amerika'ya diye böbürlendi. Tabii. Ee, Ve aslına bakarsan birazcık daha soru biraz daha net. 2026'nın yönünü çizecek olan ay Ocak ayı mı? Çünkü Ee, veriler de açıklanacak. Veriler de var bu ay. hı hı. Sen ne düşünüyorsun? Benim kişisel Bu arada düşünüm bu evet. soruyu yazdım bu arada. Yani Hazırlıklıyım. Bu aslında birazcık geçen hafta değindik Serkan. Hı hı. Ocak ayındaki yani aslında dediğimiz gibi Kasım'ın son haftası Aralık ayında belli başlı diplerin olabilme ihtimalinin ve belli bir kalkış olacaksa bunun göstergelerini orada başlayacağı. Fakat Ocak ayının yeni yılla beraber paranın el değiştirmesinden bahsettik. Bununla beraber çok önemli olacağını, onun da ortalama olarak 15-18 Ocak gibi kendini göstereceğini düşünüyorum ben. Şimdi burada tek bir cevap vermektense biraz daha geniş bakmak gerekiyor. Çünkü işin içinde Fed'in faiz indirmesi, bunun para piyasalarına verdiği mesaj. Yani tamam indirdim ama rehavet yok diyor yani daha henüz. Her ay indireceğim diye bir şey sözünü vermiyorum diyor. Onun dışında repo'dan bahsettik. Bu yüksek para akışının girmesinin nedenlerini soruşturdum ben birazcık bu hafta. Hatta seninle de telefondayken bir arkadaşım sağ olsun bana sorduğum bir sorunun cevabını geri dönüş yaptı. Öncelikle bunu bahsetmek isterim izin verirseniz. E, Şimdi arkadaşlar Fed'in e, Effective Fed Funds Rate dediğimiz repo oranları ve bunların içinde kısa vadeli fonlama maliyetleri hala dikkatli bir piyasada olduğumuzun işaretleri. Fakat bu kadar yüksek bir repoların ard arda gelmesi, Fed'in birazcık daha overnight repo dedikleri bu operasyonları neden bu kadar fazla yaptığını araştırırken açıkçası işin içinde ne emtialar, ne stok marketteki hisseler, ne de bankaların bulunduğu durum değil. Birazcık daha aslında gümüş ve altın olayı konuşuluyor. Ve bu genel medyada çok fazla gösterilmeden konuşuluyor. Ben de bunu birazcık daha detaylı incelemek istedim. Ancak öğrendiğimiz şeyde üç büyük bankanın ismini vermek çok doğru değil ama üç büyük bankanın gerçekten pozisyonlarının çok yüksek olduğu. Tabii ki kendileri bununla beraber batacağı anlamına gelmiyor ama 2026'ya giriş içinde çok büyük risklerin olduğu bir pozisyonda oldukları ve gümüş ve altın tarafında büyük short squeeze'e yakalandıkları konusu nedeniyle bu repo'nun olma ihtimalinin yani Fed'in yardımının bu overnight repo dediğimiz desteğin verilmesinin nedeni olabileceğinden bahsetti. Ben bunu hiç beklemiyordum açıkçası. Yani sırf bu gümüş ve altın üzerinde olacağı beklemiyordum. Bunu aldığım bilgi bu arada birebir JP Morgan'da çalışan ve gayet de kademeli bir arkadaşımız. Sağ olsun bana bu desteği verdi. Çünkü o içeriden direkt bana bunu söyleyebiliyor. Bu bir bilgi vermek ya da trade etmek gibi değil. Bizim paylaştığımız şeyler sadece fikir dayanışması. Ama Fed'in bu yüzden devreye girdiğini, birazcık daha para basmak değil de sistemin kilitlenmesin. Ki sistemdeki bu büyük yapılardaki bu takviyenin nedeni birazcık da o anlama geliyor. Yani kısa vade oluşturduğu stresin likidite geliyor ve piyasayı rahatlatıyor havadisiyle. Rahatlama kalıcı, rahatlama amaçlı bir güvene dönüşmesini sağlamaya çalıştılar. Şimdi bunun içinde zaman olarak da aynı zamanda bahsetmemiz gereken bir şey var. 15-18 dediğimiz şey Fed'in açıklamalarının vereceği yeni dataların tabii ki yeni yılın birinci quarter'ındayız. Genelde bu rahatlama, paranın el değiştirmesi, opsiyonların değişmesiyle ilgili etkiliyor. Fakat bu sefer ayın 18'inde olacak olan bir Genius Act var. Amerika tarafında konuşulan büyük bir konu bu. Son 3 gündür bayağı da etkili burada açıkçası. XRP tutan insanlar için çok daha fazla söz ediliyor. Herkes bu soruyu soruyor. Yani bu yasa geçerse, Genius Act dediğimiz şey bu yasa geçerse piyasalar nasıl etkilenecek diyor. Yani ben açıkçası kısa cevap olarak şöyle düşünüyorum. Korkulacak bir şey yok ama piyasa birazcık esneyebilir. Yani bu yapılarda bu sistemler dönüşüm olduğunda birazcık nedenini sorgulamak lazım. Bu yüzden de makroekonomi tarafından gitmektense birazcık bu kripto tarafına özel Genius Act'in etkileme şeklinin. Yani Amerika'nın bu yasa ile ne söylediğini açıkçası bildirmek lazım. Bu da
Amerika diyor ki arkadaşlar diyor ben diyor kriptoyu yasaklamıyorum. Kuralları birazcık daha dizginleyerek belli bir kurallı düzene oturtmaya çalışıyorum diyor. Bu da stable coin'ler yani USDT olsun, USDC olsun biliyorsunuz bazı platformlar mesela Robinhood USDT kabul etmiyor. Sadece USDC üzerinden yapılan bütün transferleri kabul ediyor. Bunlar gibi net bir çerçeve içine koymaya çalışıyor. Bankaların, fintech'lerin işte ne bileyim kripto piyasalarındaki kripto ile ilgili yatırım yapmaya çalışan ya da alışveriş yapmaya bile etkileyen şirketlerin hepsinin masada olduğu ve önemli olarak doların dijital tarafta daha da merkeziyetçi konsepte de birazcık olabilmesini etkiliyor. Bu neden önemli diye sorduğumuzda e, sen de bunun çok iyi cevabını biliyorsun. Yani piyasanın sevmediği tek şey nedir abi? Bütün piyasaların. Sesim geliyor mu? Yok, geliyor abi. Yani Nedir? piyasanın temeli tek şey abi belirsizlik. Yani insanlar, yatırımcılar her zaman belirsizlikten kaçıyorlar. Belirsizlik olduğu zaman. Bu da Genius Act de bu belirsizliği birazcık daha azaltmak için aslında uzun vadeli parayı girişini rahatlatması için bir neden olacak diye düşünüyorum. Ama genelde bunun haberi ise sell the news diye konsept vardır. Haberi satın sonrasında alırız hesabı. Birazcık daha nefes vermesi için açıkçası 18'inde geçmesi bence ilk başta bir correction ya da belli bir düzeltme gösterip ama sonrasında daha pozitif olacağını, marketin içindeki bulunan yatırımcıları birazcık daha arttıracağını, paranın daha çok akışının gireceğini düşünüyorum. Bu bir ayı piyasası düşüşü olmayacaktır. Büyük ihtimalle belli bir trendin devam etmesi için daha da sağlıklı bir piyasa refleksi olacaktır diye düşünüyorum. Açıklayabildiysem ne mutlu bana. Gayet anlatabildin abi. Geçmiş olsun bu arada, nefesin yetmedi. Teşekkür Farkındayım. ederim. Evet, Hastasında biraz hastayım. bir su iç. Su iç, rahatla abi. Ee, Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Üzerine ekleyeceğim, ne konuşacağımı açıkçası bilmiyorum. Nereden devam edeceğimi de şu anda böyle bir afalladım. Soru Yani sorunca şimdi şimdi sen soruyu sor. Ben seni dinliyorum ama kafada da bir şeyler de dönüyor, tamam mı? Ne abi? Kaldı böyle. Bir kal geldi. Şeyle bakalım. abi, yani Ben şeyden şunu bahsedeyim. Mesela söyleyebilirim. özellikle bu içerideki bilgilendirme olayı, hani o gümüşle alakalı olan konu inanılmaz şu an. Hani zaten o zaman sen telefonla konuşuyordun orada, biz seninle yine her zamanki gibi 7/24 ekran başında olduğumuz için orada konuşuyordun. O zaman da konuştuk. Gerçekten çok enteresan bir durum. Yani Yani oranın güzel de bir bilgi, info. milyonlarca dolar değil gerçekten birkaç bilyon dolarlık short squeeze'in gerçekleştiği konusu var. Ve bu Fed'in ani yardım etme konsepti, rahatlatma konsepti de ben açıkçası inanın hiç düşünmüyordum. Yani aklımın ucundan gerçekten hani biliyordum tabii ki zero sum game dediğimiz bir oyundayız. Birisi kazanıyorsa bu markette biri kaybedecek. Fark etmez. Tabii Gümüş ki. olsun, Bitcoin olsun. Yani bu tahterevalli muhabbeti her zaman denkli ama bunun en çok etkileyen faktörünün gümüş ve altın üzerinde olduğunu düşünmüyordum. O bilgiyi aldığımda bayağı şaşırdım zaten. Seninle de o yüzden hemen paylaştım. Evet. Şimdi Peki abi, arkadaşlarla 2026 yılında yani Amerika'nın S&P'nin böyle çok güçlü kapatmış olması 2025 yılında, 2026 yılında da aynı şekilde devam eder mi, yoksa derin, yani mutlaka düzeltme olacak da derin bir düzeltme mi beklersin? Burada birazcık daha, yoksa Trump'la beraber onun hani birazcık daha, hani zaten tek derdi şu anda finansal durumlar, şeyle alakalı, Amerika ile alakalı birazcık daha bunun üzerine oynuyor. Bütün politikasını bunun üzerine yapıyor. Yatırımcı üzerine yapıyor. Daha çok en azından benim gördüğüm o. Yani doğru. adamın tamamıyla içeri para para sokayım da nasıl sokarsam sokayımın birazcık daha peşine düştü. İşte hani Golden Card, işte Trump'tı değil mi? Golden Trump Card mıydı? Onun gibi bir şey vermişti Evet ismini. doğru. Yani Bir milyon ondan fark. tutmasından gümrüğünden bilmem nesine kadar, hatta bu Venezuela olayına kadar, yani hatta. Yani o Ee, çok büyük bir olay bu arada. Yani bu ilk defa karşımıza çıkan bir şey değil ve birkaç başka planın da olduğunu düşünüyorum. Şimdi Trump konusu abi birazcık detaylı ve aslında uzun tek başına konuşulması gereken bir yapı aslında da. O yüzden çok fazla girmeden şöyle düşüncemi söyleyeyim. Market structure'ların teknik analizin dışında kaldığımızda yani US
marketinin, stok marketinin, Trump'ın yapısının ve istediği şeylerin gerçekten bu adam diyor ki ben diyor elimden ne geliyorsa diyor alabileceğim risklerin sonuna kadar diyor zorlayarak bu markete ben can vermek istiyorum diyor. Yaptığı açıklamalarda aldığı kararlar çok burada bold move yani bayağı ciddi aslında riskli yani belli başlı savaşların da ortaya çıkabileceği neden sonuç ilişkilerini tutturamadığı durumların olduğunu biliyorum. Savaş çıkma ihtimali şöyle bu arada hani Venezuela'yı aynı zamanda sadece oil reserve yani şeyi var diye benzini var diye istendiği değil. Arkasında çok daha farklı nedenler var ve bir tane de başlıkta Venezuela'nın eline tuttuğu Bitcoin oranında çok yüksek miktarlar. Yani büyük paralar ve Amerika şu Evet. anda biraz daha şey diyor. Hani ben diyor e, rejim düzelene kadar, sistem oturana kadar ben yöneteceğim diyor. Şimdi bu çok büyük bir laf, çok büyük bir statement, bir söz. O yüzden başlık olarak da ben yakından inceliyorum ve takip ediyorum. Birazcık daha kararların ne olduğu ile ilgili, bu hafta ile ilgili illaki daha çok haber ve bilgi gelecektir. Elimden gelen olursa onları da paylaşacağım ama gerçekten ilginç bir yıla başladık. Ben bu kadar Ama kesin gene aynı doğru şeyi bildik Evren. Şu neyi bildik? Senle Rusya-Ukrayna savaşında biliyor musun? long'taydık. Hatırlıyor musun? Aynen. Gene aynen. Gene long'tayız. Ve hani piyasanın yani ne yapacağını artık iyice iyice Yani kestirdik bence yani. o korkuyu öyle bir yaratıp öyle bir şeye bağlıyorlar ki yani teknik analiz zaten her zaman önce geliyor. Bunu herkes biliyor, biz de biliyoruz. Bizim için genelde yayınlarımızda satış da geliyor belli bir kısa dönemde de olsa. Şimdi bunların içinde tabii ki konuşacak çok şey var ama fiyattan önce bu bilgilendirmeyi yeni yılla ilgili de aktarmayı yapmak istedik açıkçası. Doğru Hı hı. yön çizebilmek için. Dilersen de başka soru yoksa da buradan o tarafa geçelim. Chartlarımıza Tamamdır dönelim. abi. O zaman böyle şey yapay zeka da anlasın diye sonrasında başlığı hemen veriyorum. Teknik tarafta ne görüyorsun Evren? Evet. Şimdi teknik tarafta Bitcoin'le başlamak isteriz. Tabii ki yeni yıla girdiğimiz ve aynı zamanda grafikte birkaç tane farklı bölgede sizler için belirledim ve güncelledim. Arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda yani aralığın son haftasındaki manipülasyon hareketlerini gördük, yaşadık ve sonrasında aynı zamanda bizim için 6 aylık desteğimiz, haftalık desteğin oluştuğu, günlük destekleri 3 kere test ettiğimiz yerde bir de bütün bu bulunduğumuz mini range'in point of control dediğimiz yani alım ve satımın en yüksek olan hacmin olduğu bölgede üçlü desteği de aldıktan sonra bir kez daha yukarı kalkmak için avantajı yakaladık. Buranın kalkışında daha önceden gelen bir Anchor VWAP'ten bahsettik. Ve bu Anchor VWAP'in bize daha önce yani 125 bin dolarlardan pardon 115 bin dolarlardan gelen bir direnç olarak olabileceğini bu yüzden de tekrardan 94 bin dolar bölgesine geldiğimizde bir etki yaşayabileceğimizi konuştuk. Bunu bitirmeden önce benim için hala esas önemli olan bölge kendime de dikkat yazısı koyduğum beklentimin buradaki girdiğimiz 82'den 82 bin dolar bölgelerinden aldığımız 99 bin 100 bine kadar gidebilme ihtimali tuttuğum ihtimal olsa bile ben kendime alarm kurduğum bölgenin 93 bin dolar üzerinde kaldığımız dünyada 96.500 97 bin doların çok önemli olacağını düşünüyorum. Ve bu perspektifte buradaki bir kalkış zaten bana Bitcoin tarafında %17 verecekse altcoin'lerde de ortalama olarak %40'lı %50'ye kadar da imkan bir kar realize etmemi ya da kar ver yazmamı görmeme neden olacaktır. Bu yüzden sizlerin de Müthiş. bölgesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu geçmeden önce çok fazla kez geçen hafta da aslında bahsettim. Ethereum üzerinde çok fazla yorumun geldiği ve hiç bahsetmediğimizden konuşuyorlardı. O yüzden onun da güncellemesini yaptım. Bahsettiğimiz şey geçtiğimiz haftalarda yani yılın son haftasında yaptığımız yayında da benim için düzenin ve market structure'ın değişmesinin 3200 bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bu kalkışın çok güzel bir başlangıç olması an itibariyle de eğer ki buradaki VWAP'i koruyabilirsek bu range'in value area high dediğimiz e, arz bölgesi artık bizim için destek yani direnç bölgesi artık destek olacaksa bu bölge benim için
Ethereum için de çok önemli olacağını düşünüyorum. Birazdan farklı perspektifleri de göstereceğiz. Burada aynı zamanda yeni bir naked point of kontrolümüz vardı. Yani askıda kalmış bir likidite vardı. Orayı da sanıyorum bu saat içinde almış bulunmaktayız. Benim Hmm. bekleyeceğim, istediğim şey, devamlılık görmek istiyorsak tekrar söyleyeceğim şey 3200 bölgesini sağlamlaştırıp üzerinde kapanış yapmamız ki bu kapanış bizi birazcık daha yukarılara 3650 belki 3700 bölgelerine kadar taşıyabilsin. Tabii ki hepsi bir senkronize. Her bir piyasadaki gördüğümüz hareketler, yani stock market'te göreceğimiz şey, Bitcoin'de göreceğimiz, destek almak isteyeceğimiz şeylerden bir tanesi de Ethereum BTC chartı oluyor tabii bizim için. Bizim Serkan'la Ethereum BTC chartımızı zaten benim doğum günüme denk gelen 10 Aralık 11 Aralık bölgesinde de sinyalimizle beraber düşüşü gördük. Fakat fark ediyoruz ki bulunduğumuz bölge hem value area low hem de point of control'ü çok destekleyip çok da saygı duyuyor bu seviyelere. Bu nedenle de tekrar aynı seviyelerin gelmesi bizim Ethereum'da görmek isteyeceğimiz ilk baskın short squeeze'in devamı için de ortalama olarak önemli olacağı bölge 3200 bölgesi. Devam ettirmesi için de bekleyeceğimiz bölge 3600-3700 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. E, Buradaki pozisyonlarımızda grubumuzla beraber paylaştığımız pozisyonlarda hala devam ediyor. Kişisel görüşlerimiz zaten elimizden geldiğince açıklıyoruz, paylaşıyoruz. Korku paniğin olduğu yerde biz birazcık daha sakin kalabiliyoruz. Açıkçası benim hala açık olan pozisyonum 3680 pardon 2680 bölgelerinden olan pozisyonum hala duruyor. Umarım daha da güzel yani daha güzel karları devamını hayırlısı devam eder. 96-97 bin Bazen benim de gidiyor böyle. ya karışıyor. Takılıyor. Evet. Aynen. Bende de oluyor. Ama dediğim gibi 96-97 bin bölgesi açıkçası pozisyonlarım buraya geldiğinde marketin reaksiyonu yakından takip edeceğim. Bu nedenle de iki farklı yerde de alarmlarımı kurmuş bulunmaktayım. Hatta bu alarmı birazcık daha aşağı almanın benim için avantajı olacağını da düşünüyorum. Bu bölgeyi sizin de aynı şekilde değerlendirmenizi görmeniz gerekir. Çünkü eğer bulunduğumuz bir range ve bunun içinde trade ediyorduysak, yani şöyle diyebiliriz, böyle bir range içinde bulunduysak yani orta bölgesinden, EQ bölgesinden tekrar tepe bölgesine gelmişizdir. Ve bunun devamı için aynı şekilde gücü toplayıp 92.500 üzerinde kapatıp bunun devam etmesi için 93.400 üzerine geçmemiz gerekiyor. Yani bulunduğumuz bölge açıkçası geldiğimiz şekil son bir haftada bence çok başarılı. Son 5-6 günde açıkçası. Birçok altcoin'de çok büyük yükselmeler de gördük. Bu yüzden de mutluyuz, sevinçliyiz. Ancak da hiçbir zaman hype'a gelmeden elimizdeki bütün imkanları kullanarak datalarımıza göre hareket etmemiz lazım. Çok fazla o tarafa girmeden de yeni sistemimizle sizi birazcık Serkan'a bırakıyorum. Ben de nefes almaya çalışıyorum. Süper abi. Ağzına sağlık. Bu arada bir şey soracağım bana geçmeden. Tabii, Bu şeyle alakalı. Bu hani dikkat zonun var ya senin. Bu evet. dikkat zon çok arada bir yerde. Şimdi tamamıyla bunu büyük ihtimal market structure buraya göre birazcık daha da şey yaptın. Hı hı. Dikkat zon olarak işaretledin. Fakat çok arada bir bölge. Yani orada aslında birazcık daha karar verecek gibi dikkat zonda. Hani buradan yukarı mı gideceğim yoksa hani okey XT'yi aldım geri mi çekileceğimin birazcık daha böyle ortak noktasıymış gibi duruyor. Şöyle Gördüğüm açıklayayım o kadarıyla. zaman Doğru olayı. mu? Burada şu anda chartımda görmüyorsun. Sen göstereceksin birazcık da biraz sonra Hı diye hı. koymadım. Aynı zamanda bulunan ve benim açıkçası bayağıdır beklediğim, takip ettiğim bir Naked Point of NPOC bölgesi var. Bu Hı hı. nedenle de onun dışında da daha öncesinde daha biz buralardayken 80-82 bölgelerindeyken ben Hı 96'yı hı. işaret ediyordum. Ve çünkü bu Anchor VWAP'in daha önce geldiği ve test etmesini beklediğim bölge o zamanlarda 96-97'lerdeydi. Bunun dışında psikolojik seviye olarak 100 bin dolar seviyesinden bahsediyoruz. Yani sadece seviye belki birazcık daha kafa karıştırıcı olabilir ama bahsettiğimiz rakamlar aralıkları çok da küçük değil aslında. Her bir arası %4'lük %5'lik fiyat farkı var.
Buranın şöyle bir özelliği var abi. Bazı yapılarda şimdi Elliott Wave'de de konuşuyoruz ama burada çok fazla detaylandırıp içine girmiyorum çünkü o zaman yayın daha da uzuyor. Ama bulunduğumuz içinde bulunduğumuz faktörlerin birazcık daha dışarı aktarımı ve geldiğimiz seviyelerin genel piyasalarla beraber de benzeşiyor olması birazcık bu seviyeleri dikkatli etmem haline getiriyor. Çünkü yani benim ilk baştaki 93 test ettiğimizdeki dikkat etmem sayesinde tekrardan pozisyonumu 85 bölgelerinde yüklenme nedenimi sağlatabiliyor. Yani burada söylemeye çalıştığım şey Aslında burası içerideki 2 değil mi? Aslında bu hani 85 evet. bölgesi 2, şu an 3'e kalktık gibi düşünebiliriz iç Eğer sayıda. ki evet, eğer ki beşinci yapı burada bitirdiysek, şunu kapatayım. Hı hı. Beşinci yapıyı burada bitirdiysek, bunun iki tane izlenme yolu var. Bu bir düşüşümüzün dördüncü ayağı olabilir. Dördüncü ayağın beşe kalkışı sonrasında ABC ile correction'a gideriz. O da bizleri 75-76 bölgelere çeker. Önemli olan şey biz hafta hafta yaptığımız güncellemelerde swing olarak baktığımız perspektiflerde realiteyi kaybetmemek. Çünkü o kadar fazla havada o kadar fazla toz var ki, o kadar fazla söz dönüyor ki insanların kaybolmaması için birazcık daha bunu söylemeye çalışıyorum. Ama bu geldiğimiz yapıda 96 bin, 97 binleri test ettiğimizde tekrar bir correction'a 90 bine ya da 88 bin dolara indiğimizde tekrardan bu kalkış bize izin verebilir. Önemli olan şey fiyatın gidişatıyla beraber paranın da giriyor olduğunu görmek. Bu gelecek haberlerin önceliğinden bazı şeylerin fiyatlamasını düşünebilmek açıkçası benim piyasa analizlerimdeki önemli bölge. Affedersiniz, önemli bir test seviyesi olarak belirliyorum. Bu yüzden de kendime burada bir set alarm olarak koyuyorum. Ki o alarm çaldığında marketin tekrar önünde olayım. Eğer yemek yiyorsam yemeğimi bırakayım. Ne olduğunu inceleyeyim diye. Ethereum'da zaten dediğim gibi 3200'ün üzerinde çok daha refah göreceğiz. Bitcoin'in parlaması, Bitcoin'in devam etmesi genelde ilk baştaki hareketi short squeeze ile başlar arkadaşlar ve short squeeze yaratıldıktan sonra Bitcoin'deki karlar büyük altcoin'e, Ethereum'a, büyük altcoin'lere, ondan sonrasında altcoin'lerin daha da havaya kalkması için daha da yüksek bir volümün, hacmin girdiğini görürüz. Şu anda gördüğümüz şey sadece Bitcoin'de değil, aynı anda açıkçası ben altcoin'lerde etki görüyorum. Son bir haftadır birkaç tane altcoin'de %20, %30, %40'lık güç görünümü. Hani bu gayet de pozitifliği devam ettirebileceğini gösteriyor ama kritik bölgelerde olduğumuz, tekrardan aynı likidite bölgelerini test ettiğimiz yerde de bu reaksiyonu görmemiz gayet normal. Umarım 92.500-93 bin dolar bölgesinin üzerinde bir kapanış yaparız ki daha da rahat bir kalkış için devamlılık görebilelim. Okey miyiz? Okeyiz abi, süper, ağzına sağlık. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Eğer istiyorsan hani şeyde terminalde şey yapabilirsin. Hani MPOC'ler anlatacağım bir şey varsa o tarafı da senden almış olmayayım. Yo Çünkü lütfen. hani Bence her şeyi ben söylüyorum. Bir de ben kesiliyorum abi. Hastalıktan dolayı birazcık da o okey, yüzden ben nefesimi sadece dinlendirsem daha iyi. ekranı paylaşmamışım. Çok özür dilerim, bir saniye. Sorun değil. Şeydir. Hide on stream. Oops. Evreni gönderip evreni gönderip duruyorum. Okey. Evet abi. İlk başta buradan bir başlayalım. Yeni sistemimiz üzerinden anlatım. Dün zaten genel olarak bir bunun hakkında yani genel bir perspektifte terminalimizde bir şey yaptım. E, Gördüm. Çok güzel. Güncelleme yaptım. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir güncelleme yaptım. Ama tekrardan üzerinden geçebiliriz. Bu arada dünden bugüne neler değişti. Onlara bakarız deyip evet arkadaşlar şöyle bir Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Çok seviyorum bu introyu. Abi şöyle, şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar sistem Türkiye'de ilk gerçekten adı terminal diye verebileceğiniz, hem teknik analiz yapabileceğiniz hem de canlı bir şekilde bu sistem üzerinden trade alabileceğiniz bir şey yarattık. Aslında hiç bu şekilde yola çıkmamıştık.
Kafamızda hiç böyle bir şey yoktu. Tamamıyla kendi işimizi kolaylaştıralım derken klasik her zamanki gibi Kumaç'ın çıkmasıyla beraber hani aynı matematikteydi çünkü o da işi ne kadar kolaylaştırabilirim derken karşımıza böyle bir profesyonel bir terminal çıktı. Terminal denmesinin sebebi de şu. Bunun üzerinden işlem yapabilirsiniz. Yani rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz. Nedir adı? Alsat yapabilirsiniz. O anlama geliyor. Okey. Şimdi ben burada nereden başlayayım? İlk başta privacy week'lerimizi açalım. Privacy notlarımızı açalım. MPOC'lerimizi açalım bakalım. Yukarıda ne var, aşağıda ne var? İlk başta Bitcoin tarafıyla başlayayım. Şu anda fiyatın destek al. Bu arada evet MPOC temizlemiş abi. Hı hı. Bu arada. MPO'su böyle direkt zaten fiyat tepkisini oradan almış. Hatta şunları bir kapatırsam sadece MPOC'ye bakarsam 91-400 bölgesi Hı aynen. hı. MPOC'yi temizlediğini net bir şekilde şu anda buradan görüyoruz. Burada yukarıda yaklaşık 49 günden bir açık olan bir MPOC var. 95.420. Ben birazcık daha dünkü yayında da hani fiyatın o bölgelere kadar gitmesini bekliyordum. Oraya kadar yukarı çıkmasını bekliyordum. Neden? Çünkü o bölgede de ayrıyetten likit de vardı. Hemen bir likitleri de açayım. Tier 3 likitte vardı. Tier 2'leri aldı zaten. Aynen bak yukarıdaki MPOC ile ortalama aynı yerde farkındaysan. Şunu Evet. bir kapatıp açayım. Aynen yukarıdaki yani şu MPOC ile beraber şu 95-200, 95-600'ü açıkçası şuraya kadar toplamasını bekliyordum buradaki yükselişle beraber. Bakalım yani mutlaka verecektir diye tahmin ediyorum, o bölgeleri alacaktır. Oradaki likiditeyi alacaktır diye düşünüyorum. Şu an sadece Tier 2 likiditeleri şurada şu bölgeleri topladı. Buraları aldı. Fakat tabii ki bu fiyat geldikten sonra burada da şu anda doğal olarak hemen shortlar açıldı. Yani dün işte saat 12'den itibaren burada şeyi açtılar. Pardon, bu UTC artı 3 mü? UTC artı 3 doğru. 12'den itibaren şeyi aldılar. Hemen shortlar açtılar burada. Burada bir short birikintisi oluştu doğal olarak. Fiyatı burada aşağıya kadar şu anda çektiler. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim yazımıza Ayrıca denk geliyor. Nasıl işte? evet ya. Aynen hiç değişmez abi. Peki şu anda hani buradaki MPOC'yi aldı fakat burada birazcık daha destek olarak karşımızda ne var diye bakarsak burada daha önceden açılmış 8-11 milyon dolarlık açık long pozisyonlar var. Şu anda burası destek olarak çalışıyor. Bu bölgeyi kaybederse de ikinci olan bölge 90.753 89 yani 90.000 bölgesi 90.700'e 90.000 bölgesinin fiyatı tutabilme ihtimalinin birazcık daha yüksek olduğunu açıkçası düşünüyorum. Peki bunu bir de Comanche ile bakalım. Bu da Comanche yeni eklediğimiz özelliklerden bir tanesi. MPOC ile kapatırsam. Bu arada senin arkada bir dip bir noise geliyor Evren. Okey. Reza gelmiyordu ama sen yayındayken. Bilgin olsun. Şöyle şimdi fiyatın bu geri çekilmesinde Kumançı bana şunu söylüyor. Ben dünkü hani yayında da söylediğim yani 15 dakika yayında da söylediğim 94.050 benim için önemli. Bu 94.050'nin üzerinde ben kapanış yaparsam ben yukarıyı 103.400'lere kadar fiyatın yukarı gitmesini zorlarım ama önce 94.050'yi geçmen gerektiğini söylüyor. Şu anda da 92.104 kısa vadede destek, kısa orta vadede 90.800 destek. Ayrıca burada da şu anda bir dynamic hesabı var. Şöyle birazcık daha yakınlaştırırsam çok daha net göreceksiniz. Şurası 90.200 pardon 90.300 ile 90.500 bölgesinde bir dynamic eser yani dynamic eseri ekstra anlatırım Kumaçı ile beraber anlattığımda. Aslında yani bu kendi yani bu birazcık daha eser olarak çalışmasının başka bir matematiği var ama kullananlar ve içeride bizle beraber olan arkadaşlar çok iyi bilirler. Çok çok değerlidir ve çok çok önemlidir. Burada hem işte short medium term'in olması hem de dynamic eserin olması gayet pozitif. Hatta şu anda benim için halen daha görüntü pozitif çünkü orta vade şu anda en altta destek. Bu en altta bunun destek olması da aslına bakarsanız çok çok pozitif. Orta vadeciler fiyatı zaten yukarı taşıtır. Ortalamaları zaten 89.620.
Bu bölgenin altına açıkçası kapanış yapmasını beklemiyorum. Bu kadar büyük bir düzeltme beklemiyorum. Çünkü bana şunu söylüyor. Ben momentumu 87.700'de başlattım. Okey, orta uzun vadeye kadar geldim. Düzeltme mutlaka yapacağım. Düzeltmem tabii ki olacak ama ben burayı kıracağım. Çünkü zaten Bookmap tarafında da baktığımda da bugün gün içerisinde, hatta grup içerisinde de paylaştım. 90.000, 94.200 bölgesi kırılacak. Bu bölgeyi kıracaklar. Sonrasında düzeltme olabilir. Fakat hani 94.000 bizim için, yani buradaki bölgenin aman aman uzun vadede bir direnç olarak çalışacağını açıkçası düşünmüyorum dedim. Ki bu Bookmap de şu anda bana bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Onun haricinde burada ekstradan ekleyeceğim bir durum var mı? Birazcık daha böyle bir büyük bir perspektifte gene tekrardan bir bakalım. Birazcık daha dünün tekrarı gibi olacak ama emm, okay, Whale Trap açayım. Şimdi bizim uzun vadede hemen geldiğinde uzun vadede burada zaten bakın fiyatın da tam da destek aldığı yer 1 milyar 429 milyon dolarlık long pozisyonlarının açık olduğu yerdeyiz. Hani fiyat zaten retestini 91.140 olarak orayı yaptı. Burası bir kendi içerisinde bir range. Orada da 1,5 milyar dolardan fazla short pozisyon var. Hatta bu daha da fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda azaldığını düşünüyorum açıkçası. 1563'ten fazlaydı diye hatırlıyorum burası. Ve yani çok fazla değil. Yani 50-100 milyon dolar kadar bir fark var. Yani çok para değil yani. Elimizin kiri de. Eee Tabii canım. Aynen. Ondan sonra burada 1,5 milyar dolarlık bir aslına bakarsanız destek bölgesi. Yani sadece şöyle baktığında bile fiyatın ne yapmak istediği çok net bir şekilde anlıyorsun. Yani en fazla düzeltmesini hani okey, bu bölge kaybetse bile düzeltmesini 89.413 gibi yapar. Aynen. Aynen 89.590 bin arasında bir yere yapar gibi, birazcık daha böyle sadece bu hareketlere, hani bu grafiğe baktığında bunu net bir şekilde görebiliyorsun abi. Ve böyle hani kısa vadede ne durumdayız diye bakarsam da hemen şöyle göstereyim. Zaten bunu göstermiştim. Bu da ortalama olarak aynı yerleri veriyor. Burada da 90.756 ile 90.000 bölgesine veriyor. Zaten biraz daha söylemiştim. Burada da gene yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir açık pozisyonlar var. Bu da gayet pozitif şahsım adına şu anda gördüğüm. Bir de sana zaten biraz daha söylediğim konu buydu. Sadece bir de böyle de baktığında abi bana burada diyor ki yani ben şu bölgenin üzerinde kapanış yaparsam benim burada gitmek isteyeceğim yer 100.000 bölgesi, yani şuradaki 502 milyon dolarlık açık olan long pozisyon bölgesine kadar birazcık daha önüm açık. Çok da böyle zorlanacağım bir bölüm yok. Çünkü zaten volüm profillerine bile baktığımda burada hani hem bu haftanın hem de previous month'a baktığımda da bir önceki aya göre de gayet pozitif olduğumuzu, momentumun birazcık daha şu anda en azından yukarı doğru ivmelendiğini görebiliyoruz. İşte şurada 94.562'de bir previous month high bölgesi, yani bir önceki ayın en yüksek yani buradan da net bir şekilde görüyorsunuz. Aralık ayının en yüksek bölgesinde raid yedik gibi gözüküyor böyle gene sniper bir şekilde. Hani bu bölgeyi aşması gerekiyor. Aşarsa da bu yukarıdaki 100.000 bölgesi rahat bir şekilde test edilir. Ayrıca bu 100.000 bölgesinde de tutunursa sonrasında fiyatın şu yukarıdaki şu bölgelere kadar gitmesini çok çok isterim. Neden isterim? Çünkü 103.000 bölgesi benim için çok değerli. Hatta bunu şöyle de göstereyim. Comanche'yi açayım. Comanche'ye baktığında şu 103.400 Maşallah. bölgesi, burası diyor ki çok değerlisin. Bu bölgeyi kırman gerekiyor. Bu bölgeyi kırarken altta oradaki medium term'ü, short ve mid long term'ü de yanına destek olarak getir ki ben momentumu yukarı doğru kırmaya çalışayım, fiyatı yukarı doğru götürmeye çalışayım diye söylüyor. Bakalım inşallah hani bu 103.400 bölgesi istediğimiz şekilde kırılır. Bir de şöyle bir geniş perspektifte bakalım. Hani bunu dünkü yayında söyledim, gene söyleyeyim. Burada 1,4 milyar dolarlık açık long pozisyonların üzerinde oturuyoruz. Burada ama hani bu bölgenin üzerinde bir alan var. Çok net bir rakam şu anda söylemem doğru değil. 93.000 bölgesiymiş, pardon. 93.000 bölgesinde aman aman bir şey yok aslına bakarsanız. Fakat sonrasında 95K, 96K, 97K, 98K buralarda
borsada daha önceden açılmış olan yaklaşık 437 1 milyar 1.700 2.700 2.600 gibi açık long pozisyonlar var. Büyük Uzun rakamlar. zamandan beri aynen büyük rakamlar. Bunlar da tekrardan destekle fiyatı sanki bu bölgeye kadar taşıyabilecekler gibi bir durum var diye şu anda en azından görüyorum. Likidite tarafına baktığımda yukarıda tabii ki likiditeler var. Birazcık daha 96K'da 2.14 milyon dolarlık bir short pozisyonlar var. Oradaki likiditeyi alabilir. Yani net bir şekilde zaten sadece şuradaki likidite haritasına baktığımızda da Tabii. en yoğun likiditenin olduğu yerin şu anda 70K ve 68K olduğunu görüyoruz. Sonrasında da 49K'yı görüyoruz. En böyle yoğun böyle likiditenin toplandığı bölgeler şu an için aşağıda bu şekilde. Ama yukarıyı temizleyeceğini %99 eminim ama fakat bu bölgede aşağıya doğru baktığımızda da burada da 1 nokta hatta burada 5 milyon dolar burada 5,5 milyon dolar yaklaşık 10 milyon dolarlık. Bunlar tabii ki bu arada bu gördüğünüz veriler retail'ların verileri bu arada arkadaşlar. Retail long'ların daha çok olduğu şeyleri gösteriyor. Likiditeleri gösteriyor ve şeyi de söyleyeyim. Bybit, Binance ve BitMEX borsalarının ortak bölgelerini gösteriyor. Ortak likidite yerlerini veriyor. En yoğun bölgelerini veriyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. En azından hani benim şurada gördüğüm 80K'ya kadar yani bu 90 ile 80K arasında aman aman bir likidite yok. Deltasına baktığımda 92K ile şu an olduğumuz yerle 100K arasında daha fazla bir short likiditesi olduğu için bu bölgeyi isteyebilme ihtimalinin çok daha fazla olduğunu görüyorum. Bitcoin tarafında. Senin buraya eklemek istediğin bir şey var mı Evren? Benim sorum var aslında. Şimdi biz herkes bilmiyor bizim nasıl çalıştığımızı, yapımızı. Hı Arkadaşlar hı. biz ayrı ayrı analizlerimizi yapıyoruz. Sonrasında beyin fırtınası yaratıyoruz. Bu yüzden benim söylediğimle Serkan'ın söylediği, çünkü bana bazen bu sorular geliyor hocam, hani burada farklı yolda kaldığınızda ne oluyor diye. Şimdi mesela ben 96-97 bin dolarda önemli bir dikkat edilmesi gerektiğini ama 100 bin doların esas psikolojik bariyerde olduğunu konuştuk. Bunun teknik olarak perspektifte de var tabii ki etkileri. Senin bu perspektifte baktığında evet gördüğüme göre çok fazla whale'ların oynadığı bir bölge değil. Peki oradaki bulunan naked point of control ya da buna bakmayıp sadece Bitcoin üzerinden değil de Ethereum'dan aslında alabileceğimiz bir perspektif olabilir mi? Çünkü şunu biliyoruz ki bazen markette Bitcoin'in akümüle ettiği fakat altcoin'lerin çok daha hızlı kalktığı bir döneme girebiliyoruz. Ve bu Hı hı. kalkışlardaki yani Bitcoin'in %4'lük bir kalkışı bazen altcoin'lerde %20'lik, %40'lık, %50'lik bile etki verebiliyor. Yani bu yapıda senin orada gördüğün hiçbir şey var mı? Naked Point of Control dışında 97 bin bölgelerinde. Ethereum perspektifine girersek zaten ben derim ki 80 bin bölgesi son dipte. Daha da altını görmeyiz. Nedenini hemen anlatayım. Hemen Ethereum'u açıyorum. Ethereum açtıktan sonra chart overlay'si kapatıyorum. Whale zone'a geliyorum. Whale trap'e geliyorum. Hemen bir grafiği de refresh diyorum. Okay. Şimdi abi bu gördüğün burada yaklaşık 3 milyar dolar açık whale datası var. Hatta bir alt bölgesinde 1 milyar 283 milyon dolarlık short pozisyonlar var. Şu bölgede açılmış, şu bölgede Bunlar shortlanmış toplam. kapanmamış. Bunlar kapanmamış. Şunlar halen de. Bu gördüğünüz verilerin hepsi live canlı data. Değişen hiçbir şey yok. Değiştiği zaman da zaten görüyoruz bu arada. Sadece mesela burada yapacağımız yeniliklerden bir tanesi bu olacak. Mesela sen şu anda biliyorsun ilk bu sistemi yazdığımda bu aradaki değişiklikleri gösteriyor yani şu anda %1'i azaldı, %5'i azaldı. İşte 300 milyon dolarken şu anda 200 milyon dolara düştü gibi böyle bilgilendirmeniz var ya onu da bu sistemin içerisine koyacağım ki en azından pozisyonların grafiğe bakıldığında pozisyonların azaldığını mı yoksa yükseldiğini mi net bir şekilde görsünler. Aslında bakarsın buradaki en değerli triklerden bir tanesi de bu sistem içerisinde bunun olduğunu düşünüyorum. O yüzden abi hani dedim ya biraz evvel hani burasının son dibi yani burada fiyatın geri çekildiğinde burasının çok net bir şekilde balinalar tarafından tutulacağını görebiliyorsun. Çünkü hani bu ara bölgede hiçbir şey yok.
Burada fiyatı 1.860 milyon dolar longlamışlar. Zaten bunu gördüğü anda burada 3,5 milyar dolarlık short pozisyon var abi. 3,5 milyar dolarlık açık Tabii. short pozisyon var. Çok büyük rakam aslına Doğru. bakarsan. Yani orayı kırması da çok fazla. Ve hani marketin tepesinin geldiğini birazcık daha nereden anlıyoruz? Burada da yaklaşık 2 milyar 250 milyon dolarlık açık long pozisyon var. Sonrasında tekrardan burada kaldırmaya çalıştılar. Burada da 3,7 milyar dolarlık açık long pozisyonlar halen daha var. Yani zaten trap dediğimiz konu da bu ya. Yani market bir Orada yakaladığı sıkıştırıyor. anda aynen Aynen. sıkıştırıyor, diyor ki ben seni bezdireceğim. Sen gel bakayım buraya diyor. Sen kimsin Evet. köpek diyor. 4600'de long açıyorsun 2,5 milyar dolar, tabii ortalamadan bahsediyor. Bunu bir kişi Çok yapmıyor tabii ki. Ama tabii. hani marketin kırıldığını, buradan yukarı gideceğini, 5000'leri falan herkesin beklediği yerde market diyor ki dur bir arkadaşım, yani sakin ol diyor. Sen Doğru. diyor öyle kolay para kazanamazsın. Seni tokatlarım diyor. O zaman Özetle evet, yani burasının tamam mı abi, şu bölgenin destek olacağı net bir şekilde belli. Hani ben sadece bu şekilde baktığımda grafiğe, fiyatın 2600'lerden nereye gideceğini sorsan, ben derim sana abi 3800-3900 bölgesine kadar bence bu fiyatı sürerler. Çünkü o da görüntü ortalama birazcık daha olarak bu şekilde diyorum. Bitcoin'de 100 bin dolar, 99-100 bin dolar seviyesini görür herhalde diye düşünüyorum ben Tabii de. tabii, net bir şekilde görür. Ortalama. Mesela bunu yakın zamana da bakarsam, hemen onu da böyle yakın zamanda ne durumdayız diye bakarsak, mesela yani bull bear trap olarak bakarsak, o da gene ortalama aynı bölgeleri veriyor abi. Ki bak, Doğrudur. burada biraz daha bahsettiğim konu da bu. Yani kısa vadede baktığımda abinin birisi burada 411 milyon dolarlık short açmıştı. Bunu zaten yakaladık. Bunu yakaladığımız hani footprint'te, şimdi insanlar şu anda çok, gene bunun üzerinden geçiyorum. Çok popüler işte footprint'e bakıyoruz, ince noktalara bakıyoruz, onları yakalıyoruz falan filan. Herkes buna bakarken ben dedim ki arkadaşlar, burada 411 milyonluk short açıldı. Burası trap. Fiyat buradan yukarı gider diyebiliyoruz ve fiyat oradan yukarı doğru gidiyor. Aslında hani gördüğünüz nokta birazcık daha işin güzel tarafı bu. O yüzden abi burada da 410 milyon dolarlık short'u da yakaladığında, zaten orada da whale'larda olduğu için o bölgenin kırılamayacağından dolayı yaklaşık 1,8 milyar dolar, hatırlamıyorsam, olduğu için de dedi ki market, okey ben buradan şurada bir tane en azından bir ulvi yakaladım. O ulviyi birazcık bir süründüreyim dedi ve Doğru. fiyatı yukarı doğru sürdü abi. O zaman bir de burada bir şey hatırlatması yapmak isterim. Arkadaşlar, gerçi bunu bizim grubumuzda sürekli özellikle eğitim yayınlarını izleyenler sağ olsun, adminlerimiz de sürekli destek çıkıyor, yardımcı oluyor ama şu perspektifi hiç unutmayalım. Yani marketin fiyatlarında, fiyatlanmalarında gerçekten kırmızı günler yaşanıyor tabii ki. Bu da psikolojik olarak moral bozucu oluyor ama esas bakılması ve incelenmesi gereken her zaman tam tersi oluyor. Onu unutmayın. Lütfen kırmızı mumlarda yeşil tuşa basabilmeyi, ama yeşil tuşla da kârınız olduğunda da bunu realize edebilmeyi, bu yapıyı hiçbir zaman unutmayın. Aramızda bizi belki ilk defa dinleyen arkadaşlarımız da olabilir. Bizim burada yaptığımız bütün aslında emek, yaptığımız bütün analizler, yorumlar, kişisel görüşlerimizin aynı zamanda sizlere birazcık da eğitim amaçlı etkili olabilmesi. Kendi yaptığınız bu karmaşık piyasalarda, zamanınızı ayıramadığınız dünyalara birazcık daha önünüze fener olmak, elimizden geldiğince yolunuzu kolaylaştırabilmek için buradayız. Ama bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. O yüzden sürekli bir söylediğimiz her şeyi, şu an baktığımız sistemleri, kullandığımız yapılar, hepsini bir eğitim amaçlı olduğunu ve kendinize de bunları not olarak nasıl takip edebilirsiniz, nasıl görebilirsiniz, buyurun gelin kendiniz bakın, web sitemizde elimizden geldiğince datamızda her hafta paylaşıyoruz. Önemli bölgelerden neden sonuç ilişkilerini her zaman koyarak masaya yatırıyoruz. Bunu da eklemek istedim. Bu Kısa arada bir bir şey daha söyleyeyim söylediğin. Hani kırmızı mumlarda yeşile basabilme matematiğinden bahsettin ve grafikte şu an bir şey görüyor musunuz? Dikkatinizi çekti mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Mesela en altta 411 milyon dolarlık short yazıyor. Normalde short'un rengi, yani düşüşün rengi nedir? Kırmızıdır. Fakat kırmızıdır. bizim için yeşil. Bizim için yeşil. Farkındaysanız orası yeşil. Ve long'un olduğu yerde kırmızı. Farkındaysanız. Yani
ters matematikte kullanıyoruz birazcık daha bu işleri. Eee, böyle abi Olması gereken yani. o. Olması gereken. Bence çok iyi Evet. oldu. Böyle bir en azından Ethereum'la birleştirerek bazı şeyleri gösterebilmek. Ethereum BTC chartında da illaki Hı hı. değiniriz. Ben gösterdim gerçi onu ama Hı e, hı. bu arada tekrardan nazar değmesin. Terminal gerçekten çok, ben yaklaşık bir 10 gündür aktif kullanabilen şanslı insanlardanım. Ama gerçekten gelişme şekli de şu anda kullanım şekli de çok avantajlı olacak. Umarım yakın zamanda Hı hı. şanslı insanlarla da buluşur. Aynen. Terminal üzerinden bu arada abi hani trader alınacak. Bu arada hani burada OKEx Trading kalmış. Yani şu anda hani bir deneme yapıyoruz açıkçası. OKEx'le konuşuyoruz bu konu hakkında. Birebir toplantılar yapıyoruz. Hani şu an tamamıyla hiçbir kesinlikle bir anlaşmamız yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Sadece bir teklifle gelinildi ve ne olabilir, yapılabilir mi'nin şu an hani back testini görüyorsunuz. Onu da şimdi baştan size söyleyeyim. Ki Evet. denedik, alınabiliyor. Hani bütün kanal içerisinde paylaştık. Direkt yani o yüzden terminal adını verebiliyoruz buna. Çünkü Hı hani hı. bu sadece normal bir platform olurdu. Fakat trade alabildiğinde terminal olabiliyor. Adına terminal diyebiliyorsun. İşte Bloomberg gibi hani burada parantez içinde. Hani Tabii. burada anlık olarak hani gene bir üzerinden geçtiğimiz için söylüyoruz. Burada hani haberleri takip edebileceksiniz. Buraya Bookmap gibi bir sayfa analiz gelecek. Burada gene işte likidite bölgelerin silipajları Binance, Bybit ve Aggregated olarak likiditelerin nerede geldiğini göreceksiniz ve şu anki planlarım içerisinde mesela şöyle bir şey var. Hatta bu Uğur'un fikriydi. Ondan çalmış oldum. İşte abi mesela şurada likidite geldi. Mesela şurada mesela Binance'te şu tarihte bir likidite gelmiş. Onu mesela mum üzerinde likidite aldığını, yüksek bir likidite aldığını mum üzerinde de gösterin demişti. Çok güzel bir fikirde aktif edilirse böyle mum üzerinde de nerede yoğun likidite aldığını, ne kadar olduğunu da görebilsin gibilerinde bir fikirdi. Güzel bir şeydi. Sonrasında mesela dün şöyle bir şey yaptım abi. Bir Bitcoin'e geleyim. Burada canlı olarak da göstermek istiyorum. Mesela buraya bir AI destekli piyasa analizi. Bu AI destekli piyasa analizi şu. Zaten bütün veriyi ben verdiğim için intern olarak ben de AI'yı şöyle eğittim. İşte MPOC nedir? Volüm profili nedir? Bunlara nasıl trade alınır? Doğru. Taktikleri nedir? İşte Phantom Lifestyle nedir? Bull Bear Trap nedir? Kumanchu nedir? Hepsini dedim. Bunları hep öğrettim. Bütün bilgilerini verdim. Ve sonrasında dedim ki bana bunu bir analiz et. Analiz et dediğimde de şu an sadece Bitcoin tarafında hani test ediyorum. Diğer altcoin'leri geçmedim. E, mesela şu anda analiz ediyor. E, Bitcoin analizi çıkacak. Hani diğerlerini geçsem de buraya ne zaman açarsam açayım bu arada Bitcoin analizini yapacak. Tabii ki de birazcık analiz zaman alıyor. Çünkü bütün datayı şu anda alacak. Parse edecek. Parse ettikten sonra analizini karşımıza çıkaracak. Belki bir 10-15 saniye daha sürebilir bunun gelmesi. Bu arada ekleyeceğim bir şey var mı araya Evren? Yok abi, gerçekten. Ben bu AI konseptiyle ilgili de birazcık daha detay aslında konuşmanın bir sonraki seferde istiyorsan sistemi anlatırken açıklayalım isterim. Hı hı. Çünkü biz bunu direkt bir AI sistemine verip oradan tarat bize bunun yorumunu yap falan diye bir şey yok. Kendi kullandığımız aynı zamanda bir kütüphanemiz üzerinden, data birikimleri üzerinden çok daha farklı bir yapıyla oluşuyor. Deneme sürecindeyiz. Umarız Hı hı. bizi çok daha güzel şekilde gösterecektir yani yönümüzü. İnşallah. Şimdi şöyle söylüyor. Mesela şöyle bir analiz yaptı. Şu anda güç orta güçlü. Fiyat 90.968'i kritik direnç seviyelerinde. Haftalık momentum pozitif, aylık yapıda sağlam demiş. Kumaş tarafında orta vadeli boğa eğilimini devam ediyor. Short medium term'ler destek veriyor. Kritik mid long term 94.050 kırılması gerekli. Üst hedefler için diye zaten gene söylediğim aynı matematiği söylüyor. Volüm profiline baktığında previous week bir önceki haftanın volume araya high bölgesiyle previous month volume araya high bölgesinin üzerinde yani aylık trendde destekleyici hem haftalık Önemli bir şey. yapısı sağlam hem de aylık trend yapısı sağlam olduğunu söylüyor ve en yakın 92.361 mıknatıs görevi görecek dedi MPOC olarak.
Onu söylemiş bize. Sonrasında aşağı yönlü baskı birazcık mevcut. Short likitasyonlar 92.812'de 877.7 milyon pozisyon var. Bu seviye yukarı hareket için önemli hedef demiş. Mesela anlık olarak orada ne kadar likit olduğunu da bize şu an anlık olarak da verdi. Bu da çok güzel. Biz de bu arada bunu test ediyoruz arkadaşlar Tabii. açıkçası. Daha çok yeni. Taze. Evet, çok taze. Trap riski yüksek diyor. Mesela 91.987'de 688.8 pozisyon sadece işte yani şu an hani fiyatın tuttuğu yer 91.987 diyor. Buradaki long pozisyondan bahsediyor. Küçük düşüşte tasfiye riski var. Short trap 92.812'si yukarı kırılım hedefli diyor. Phantom Knights'tan bahsediyor. Phantom Knights 80.946'da en son yandı ve oradan itibaren %13.62 karlı, yani dip sinyali halen daha geçerli. Balina pozisyonlarının ortalamasını alıp bunun balinaların şu anda %5 karda olduğunu söylüyor. Kritik seviyeler 94.050 mid long term, yani kumaşlı kırılırsa güçlü yükseliş, 92.161 mıknatıs hedef, 91.553 bir önceki haftanın volüm araya high bölgesi, burası kritik destek diye söylemiş. Long Tamam. trap çok yakın. Riskler previous week volüm araya high altının düşüş momentumu kırabilir. Stratejide mesela strateji de veriyor ama stratejiyi burada söylemeyelim bence. Bence. Ama yani kendi içerisinde bir strateji de bu şekilde veriyor abi. Okey, Testini budur yapıyoruz. yani. Bakalım. Hı hı, Bence testini harika. yapıyor. Gerçekten çok da güzel gelişmelere ve yardımı olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi bizim bu aslında kendimize avantaj olsun, her şeyi bir yere toplayalım derken oluşmuş, gelişmiş. Serkan'ın elleri biraz fazla hızlı. Tabii bunlar hiçbiri bir günde olmuyor. Bazı geceler Serkan'ı arayarak artık ben uyutmaya çalışıyorum. Adam sabah 6'da çalışıyor yani çok fazla. Umarım bunların karşılığını buluruz. Aslında biz bu hafta genel olarak 2026 yılı için tabii ki hedeflerimiz var, yapmak istediklerimiz var ama konuştuğumuz şeylerin bir tanesi de dışarıdan aldığım açıkçası yorumlardan bir tanesi. Bizi hiç izlemeyen, sadece arkadaşım olan, bu konularla ilgilenmeyen birkaç kişiyi izlettirdim. Ve onların yorumu şöyle oldu. Abi dedi ben çok beğendim. Bence akıcı olması, uzun olmasını hiç hissettirmedi dedi. Bir saat boyunca, 1,5 saat boyunca dinledik. Çok da keyif aldık. Ama dedi yeterli etkileşiminiz neden yok anlamadım dedi. Yani 2-3 kere izlediler bu arada. Bu konuda ben de düşüncedeyim. Neden yeterli ilgiyi ya da yeterli kişiye ulaşamadığımız konusunu biz de düşünüyoruz. Bu konuyla da ilgili bakalım 2026'da birkaç tane planımız var. Evet. Mesela Vanguard olarak da baktığımda sonrasında Vanguard'ı da çünkü sisteme dahil ettim. Vanguard tarafına baktığımda da zaten 10 Kasım ve 17 Kasım haftasını zaten söylemiştik. Ve oradan itibaren şu anda piyasa yükselişini yapıyor. Bence gayet iyi gidiyor yani bu açıdan. Ki hani şu an burada birazcık daha önemli olan şu anda artık 23 Şubat'ta 2 Mart tarihinin birazcık daha değerli olduğunu söyleyebilirim. Peki abi, bu arada başka bir şey yapmak istiyorum. Hı hı. Bunu mesela kanal içerisinde geçen, hatta bir önceki yayında da XRP'den bahsettik. Bir XRP'yi açmak istiyorum izninle. Tabii. Solana XRP'den konuşmuş. Evet. Evet. Güzel de bir yayın oldu. Umarım kaçırmamışlardır. Evet, kanal içerisinde güzel bir yayın oldu. Şöyle, sadece şunu göstermek istiyorum. Bu zaten sen biliyorsun ama arkadaşlar bilmediği için bu Tabii ki. arada. Mesela Phantom Knights'lar gibi bir özel bir yazılımımız daha var. Bu yazılım da şurada Crowding Lines ya da Lights, artık hani ona daha karar veremedim. Hı hı. Crowding Lines diyelim şimdilik. Phantom Knights'larla ortalama aynı. Matematikte çalışıyor diyeyim ve bir altcoin'e ne zaman yoğun bir şekilde hareket gelirin takibini yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Crowding Lights'ı açıyoruz. Crowding Lights bana diyor ki şuradaki pump gelecek, hazırlıklı ol. Mesela ya da şurada bana ayın 24'ünü diyor ki burada güzel bir para kazandıracağım sana, hazırlıklı ol diyor. Burada da aynı şekilde sana bir pump getireceğim diyor. Ayrıyetten şunu da söylüyor bize.
Diyor ki arkadaşım ben 10 Ekim'de sana haber veriyorum. Bu şey düşecek, Manipülasyon. manipülasyon olacak. Haberin olsun diyor. Ondan sonra da sistem zaten geri doğru çekiliyor. Hatta burada birazcık daha vuruyorlar açıkçası. Çok da zaten yukarı gidemeden ortalamasında daha da aşağıyı görmüş oluyoruz. Hani bunları görebiliyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Parantez içerisinde bu sistemin içerisinde böyle bir şey var. Mesela Sui'ye bakalım. Dün gene yayında göstermiştim. Sui'yi açtığımızda da ortalama bunun gibi bir şey göreceğiz. Bu birçoğunu da göreceğiz. Bu arada Doge'yi de açsam şu an Doge'de de ortalama aynı hareketler var. Bunu da böyle bir göstermek istiyorum. Yani altcoin'ler ne zaman alınır? Hocam altcoin ne zaman alınır? Ne zaman satılır? Altcoin istiyoruz. Altcoin'ler popülasyon istiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Buyurun işte gayet net bir şekilde para kazanabilirsiniz diye ben de e, bu şekilde bir şey yarattım. Mesela abi işte Sui ne zaman kalkar? Buyur abi işte bu kadar kalkar. Yani bu Sui ne zaman alın hocam? İşte bu şimdi bu zamanda alın. Ne kadar kazandın? %35'ini aldın yani. Bereket versin. %35 ne oğlum? Aynen. Yani %35'ini aldın. Hocam işte bu geri çekildi ya. Ben bunu ne yapayım şimdi hani bu ne olacak bu suyu geri çekildi. Bir dakika diyorsun. Diyorsun ki dur 2 Ocak'ta hareket geri geldi. 2 Ocak'ta tekrardan ve %39 gibi bir rakam yapıyor abi. Bence şayet iyi. Yani gayet iyi. Mesela hani Doge'yi de açayım mesela size. Fenerbahçe 3-0 olmuş burada. Bildirim geliyor. Hadi bakalım arkada çalışsın bir. Bu arada bir soru da gelmiş. Hocam işte bunu altına görebiliyor muyuz diye. İleride göreceksiniz. Bunu BIST'te de göreceksiniz. Bunu S&P'de de, Nasdaq'ta da, emtialarda da net bir şekilde görebileceksiniz. Niye datayı çekmedin? Ha okey çekti. Hocam işte Doge ne zaman yükselir? Ben sana söyleyeyim. 1 Ocak'ta. 1 Ocak'ta bunu Doge'yi alıyorsun. Sana 1 Ocak'ta işte ne kadar kazandırıyor? %33. Bence gayet iyi. Hı? Değil mi Emre? ben bir şey söylemiyorum. Bence yorumu seyirciler, dinleyiciler karar versin. Yani işte. Yani bu Durum sadece bir bu. örnek. Bunların hepsi Bu bir tane örnek tabii. Hani bunun içerisinde tabii ki bunu destekleyici işte mesela drift modu açarsın. İşte burada öyle bir şey gelmiş. Zaten momentumun da burada kalktı. Hani burada sana bu geliyor. Momentum zaten sana fiyatın kalkacağını da söylüyor. Şöyle bakarsan. Burada yani korkuyu yanmış. Burada satın alabiliyor momentum musunuz? dönmüş. Ay, Burada yani tabii canım. indikatörün verdiği şey olabilir, sizin kendi sisteminizde olan bir şey olabilir. Çok doğru analiz yapıyor olabilirsiniz ama gerçekten korku zamanında hareket edebiliyor musunuz? Çok fazla açgözlük yapmayıp kârınızı realize edebiliyor musunuz? Yoksa daha farklı mı bakıyorsunuz? Bunların hepsi farklı farklı trader perspektifleridir tabii de. Eee, ama ben gördüğüm şeyden sadece 8-10 gündür kullanabiliyorum ve çok memnunum. O yüzden de umarım bu şekilde de gelişmeye devam eder. Sadece birkaç altcoin'le değil, çok daha yüksek bütün piyasalara ulaşabileceğimiz bir sistem haline gelir. Şu anda sadece kriptoda ama sistemlerimizin çok daha büyüyeceğini biliyorum. Kesinlikle. Yani mesela hani fiyatın destek aldığı yer hani kapanışı pardon burası kapanışıymış çok pardon. Önceki ayın kapanışından destek almış gibi düşün. Sonrasında zaten previous week volume area low bölgesini geçtikten sonra momentum gayet yukarı doğru devam etmiş abi. Yani hani burada birçok perspektife aynı anda karşılaşıp net bir şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. Bu arada hani şimdi şey daha bu sistem daha bitmedi arkadaşlar. Yani böyle bir sistem şu anda böyle dışarı sunulacak, sizlere sunulacak olan bir şey değil. Olsa bile daha bunların eğitim videoları çekilecek. Aynen. Yani bunu şöyle düşünmeyin. İşte ben işte ne kadar bu işte $100. Okey $100 verdim aldım değil. 100 Olmayacak. doları ver 100 doları vermenden önce eğitime gireceksin. Eğitimini alacaksın. Eğitiminden sonra sınava gireceksin. Sınavda başarılı olursan diyeceğiz ki sana buyur kardeşim istiyorsan kullanabilirsin. Yani Aynen. öyle aldım da şuydu da buydu da falan gibi bir şey olmayacak. Tamamıyla yani çünkü
Burası şu anda bu gördüğünüz şey bana sorarsanız altın değerinde ki altın $4000. Hani öyle düşünün kafanızda. Yani altın değerinde derken hani altın değerinde hani o yüzden bunu kullanmak için bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Biz Evet, de ilk hani en azından evrenle bu şekilde bir karar verdik. Kafamızda kurduğumuz matematik bunun üzerine. doğrusu bu O yönde. yüzden Yani doğrusu bunu da bu yapan yöndeydi. insanlar da sonrasında teşekkür edeceklerdir. Nedeni sonucu Kesinlikle. her şeyin yaptığımız her şeyin bir nedeni ve sonucu var arkadaşlar. Hiçbir şey direkt Kesinlikle. düşünerek sadece para kazanmak için bir şey yapsaydık zaten çok daha farklı yerlerde olurduk. Oo. Şu Yani an ben ne coinler şilliyordum. Üf. yani gerek Yemin ediyorum. olduğu için gerçekten öğrenmenizin ve bundan sonraki yıllarda öğrendiğiniz bilgileri kendinize ve etrafınızdakilere daha faydalı olmak için doğru bilgili olarak paylaşabilmeniz için bir etkisi olmasını istiyoruz. E, Umarım güzel yerlere ulaşır, sizlere gelir. İnşallah abi. İnşallah Okey abi. abi, var mı başka Ee, ekleyeceğimiz? Başka çok Ekleyeceğimiz ne var abi? 2026 için ne bekliyoruz? Yani kafamızdaki en son hani buradan bir toparlayalım. Bitcoin için ne bekliyoruz? S&P için ne bekliyoruz? Neler konuştuk? En son böyle bir özetleyelim ve ondan sonra da yayını sonlandıralım. ses kesildi bende. Dedim ki hani en son bir özetleyelim bütün akışı. Akışı özetledikten sonra da yayını sonlandıralım dedim. Geliyor mu ses? Ses deneme. Şimdi geldi, tamam. Benim internetten de oyun herhalde Ses. kesiliyor. Okey olabilir abi. En son yayını özetleyelim dedim. Tamam abi, ben o zaman özete geçeyim mi? Evet sana zahmet. Ben de kendi Tamam. perspektifimde özetleyeceğim. Şimdi arkadaşlar genel perspektif olarak 2025'in kapanışı, 2026'ya girişimiz, birinci quarter dediğimiz birinci çeyrekte beklentilerin birazcık daha yön bulabilmesi için bizim beklediğimiz ve istediğimiz momentum hareketler ortalama olarak 15-18 arası. Ocak 15-18 arasında gelecek. Geçen hafta yaptığımız bilgilendirme ile beraber yaklaşık olarak bir aydır perspektifimiz, yönümüz yukarı yönlü olacağını düşünüyoruz. Bunun üzerine de tabii ki konuştuğumuz şeyde kendi görüşlerimizin arkasına tabii ki trade'lerimizi bunun yönde tutuyoruz. Aynı zamanda ilk defa yani geçtiğimiz yılın ilk spot alımı benim açımdan Aralık Kasım'ın o sonu Aralık başında oldu. Bunlar da aynı şekilde devam edecek. E, Bulunduğumuz makroekonomik çerçevede de Fed'in yapacağı açıklamaların aynı zamanda yaptığı hareketlerin nedenlerinden bir tanesinin gümüş ve altındaki bu short squeeze olduğundan bahsettik. Bunun üzerine yoğunlaşacağız. Daha çok araştırma yapacağız. Venezuela'daki gelişmelerle de ilgili elime geçen bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bitcoin, Ethereum tarafında perspektif olarak, yön belirlemek olarak geçmemiz gereken ve üzerine kapatmamız gereken Ethereum'da 3200, bence Bitcoin'de de 94.000 bölgesinin üzerinde kapanış yaptığımızda daha güvenli olacağımız yeni bir kalkış için, tekrar bu arada hızlı olacaktır bunlar. Olduğunda da Hacim ne olacaktır? aynen hacimli olması gerekiyor ki bu yön değişiminin belli bir range'den çıkışı trade edebilirsinler. Marketteki çok fazla geçtiğimiz zaten 3 hafta içindeki aşağı yukarı yönlü silkelemeyi gördük yani. Zaten çok da sert hareketler geldi. Aslında üçüncü kez geldiğinde artık ben de yeter dedim yani. Serkan da öf dedik yani konuşurken. Ama bunlar genelde pazardaki alıcıyı ya da satıcıyı usandıracak en çok yapılması gereken şeyler. O yüzden de elimizden geldiğince bu zor zamanlarda da korkmamamızın gerektiği, birazcık daha sakin olup pozisyonlarımızı yönetmemiz gerektiğini, bizim öyle yönettiğimizi bahsettik. Açıkçası ben 2026'nın birinci kulvarında bu rakamların üzerinde kalıyorsak da aynı şekilde devam edebileceğimiz, en azından 96-97 binlerin benim için dikkatli olunması gereken bölge olduğu, ana rezistansında 100 bin benim için, 103 bin de Serkan için önemli bölge olduğunu söyleyebilirim. Kısaca özetlemek gerekiyorsa bunları söyleyeyim dedim. Kaçırdığım, illa unuttuğum yerler vardır ama konuşmayı başladığımızda zaten yeterince bilgilendirme yaptık diye düşünüyorum. Aynen abi.
Çok teşekkür ederiz. Bizimle beraber olduğunuz için, yayınına katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kanala yeni yıl alımlarımız başlamıştır. Adminlerimizden de iletişime girip size yardımcı olabilirler. Hatta kanalımızın da linkini vereyim. Hey, Cloudcraft Trade. Birçoğunuz biliyorsunuz, zaten benim profilimde de var. İnternet sayfamızı biliyorsunuz. İnternet sayfamızın bayağı bir düzenledim. Hatta neredeyse sıfırdan tekrardan yaptım. Çok Arayüzü kendisi çok daha güzel, çok daha şık, çok daha modern oldu. Onu da söyleyeyim size. Onları da paylaşayım. Onun haricinde başka bir şey yok abi şu anda. O zaman teşekkür ederiz. Yeni yılın ilk haftasında bizlerle beraber yayın update'i, güncellemesini takip ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için eksik olmayın. Var olun. Hoşça Bay kalın. bay.